Şimdi size sorsam dünyadaki en popüler item yani eşya nedir diye aklınıza ne gelir? Herhalde ekmek, pizza, makarna gibi şeyler değil mi? Peki ya bu canınızı doldurması gereken item size tam tersine hasar veriyorsa? İşte bugün vücudun kendi kendine açtığı bu garip savaşı konuşacağız. Ah şuna bir bakın. Sıcak, erimiş peyniriyle, mis gibi kokusuyla mükemmel bir dilim pizza. Yani kim sevmez ki? Ama düşünün ki bu görüntü bazılarımız için aslında bir savaş alarmı demek. Bu masum görünen pizza size hasar veriyor. Ama bakın bu bildiğiniz anlamda bir hastalık değil. Daha çok vücudunuzun işletim sisteminde bir bug oluşması gibi düşünün. Bir yazılım hatası. Sistem gluten diye bir dosyayı görüyor ve onu zararlı bir virüs zannedip panik halinde kendi donanımına yani vücudunuza saldırmaya başlıyor. Ve işte bu duruma biz dost ateşi diyoruz. Yani kendi ordunuzun kendi kalenizi bombalaması gibi bir şey. Vücudunuz o mis gibi lokmayı yeminli bir düşman olarak algılıyor ve kendi savunma sistemini besinleri toplamakla görevli en kritik birimlerine karşı, evet kendi birimlerine karşı harekete geçiriyor. Aslında bu hikaye bayağı eski, yani neredeyse 2000 yıl öncesine, Antik Yunan'a kadar gidiyor. Kapadokyalı bir hekim bazı belirtileri fark edip not düşmüş. Ama sonra ne olmuş? Yüzyıllar boyunca bu duruma, ya onun midesi biraz hassas denip geçilmiş. Ta ki tarihin en karanlık anlarından birinde, İkinci Dünya Savaşı'nda kimsenin beklemediği bir anda bir ampul yanana kadar. Olay Hollanda'da geçiyor. İkinci Dünya Savaşı ve korkunç bir kıtlık var. Özellikle ekmek bulunamıyor. Ama Doktor Willem Dicke inanılmaz bir şey fark ediyor. Mide bağırsak sorunları yaşayan bazı çocuklar bu kıtlıkta iyileşiyorlar. Hem de hızla. Ne garip değil mi? Ama asıl şok savaş bitip de müttefikler uçaklarla ekmek yardımı yapmaya başlayınca yaşanıyor. O iyileşen çocuklar ekmeği yediklerinde bir anda tekrar hastalanıyorlar. İşte o an jeton düşüyor. Sorun ekmeğin kendisiymiş. Daha doğrusu içindeki gluten. Şimdi ince bağırsağınızın içini böyle halı gibi kaplayan milyonlarca minicik parmak şeklinde çıkıntı hayal edin. Bunlara villus deniyor. Onlar sizin kaynak toplayıcılarınız. Görevleri ne mi? Yediğiniz her şeydeki vitaminleri, mineralleri, yani özetle tüm besinleri emmek. Oyun dilinde söylersek sizin için sürekli XP topluyorlar. Peki çölyaklı birinin vücuduna gluten girince ne oluyor? İşte saldırı sırası tam olarak şöyle işliyor. Önce sistem gluten item'ını tespit ediyor, hemen ardından bağışıklık sistemi kırmızı alarm veriyor ve o dost ateşi başlıyor. Hedefte kim var? O minicik kaynak toplayıcılar yani villuslar. Saldırı o kadar şiddetli ki o parmak gibi çıkıntılar resmen dümdüz oluyor ve sonuç kaynak toplayıcılar birer birer offline oluyor yani devre dışı kalıyor. Kaynak toplayıcılar gidince ne olur? Sonuç bu. Kocaman bir sıfır. Ne kadar sağlıklı, ne kadar besleyici şeyler yerseniz yiyin, vücudunuz o besinleri ememez. Yani hiç XP kazanamazsınız. Bu da sürekli bir yorgunluk, kansızlık, bir sürü can sıkıcı belirti demek. Kısacası oyunda bir türlü seviye atlayamazsınız. Genellikle her şey bir kan testiyle başlıyor. Buna sistemin glutene karşı bir antikor üretip üretmediğini görmek için yapılan bir ping kontrolü diyebiliriz. Hani online oyunlarda bağlantıyı kontrol edersiniz ya, onun gibi. Vücut bir tepki veriyor mu, vermiyor mu ilk ona bakılıyor. Eğer ping kontrolü yani kan testi pozitif çıkarsa doktorlar emin olmak için ikinci adıma geçer, endoskopi. Buna da içeriden alınan bir ekran görüntüsü gibi bakabilirsiniz. Gerçekten de bir hasar var mı? O kaynak toplayıcılar ne durumda? Bunu net bir şekilde görmek için yapılır ve kesin teşhis de bu şekilde konur. Ve geldik en önemli soruya. Tedavisi ne? İşte burada işler biraz farklılaşıyor. Çünkü bu durumu düzeltecek sihirli bir iksir maalesef yok. Yutacağınız bir hapla çözülmüyor. Çölyan'ın bilinen tek bir çaresi, tek bir stratejisi var. Buğday, arpa ve çavdar. Bu üçünü ve bunları içeren her şeyi oyun envanterinizden kalıcı olarak silmeniz gerekiyor. Evet, kalıcı olarak. Ama bir lokmadan bir şey olmaz diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Neden bu kadar katı olmak zorunda diye sorarsanız cevabı şu. Tek bir ekmek kırıntısı bile bağışıklık sisteminizi tam 3 ay boyunca kırmızı alarmda yani savaş modunda tutmaya yetiyor. Anlayacağınız bu oyunda hile kodları yani cheat kodlar falan yok. Bakın, normal modda oynayan biri markete önüne geleni alır, etiket falan okumaz. Ama siz zor modda bir gıda dedektifine dönüşürsünüz. Her etiketi okur, her içeriği sorgularsınız. Başkaları ortak mutfakta aynı tahtayı, aynı bıçağı düşünmeden kullanırken siz lanetli olabilecek yani gluten bulaşmış olabilecek her eşyadan dikkatle kaçınırsınız. İşte bu lanetli eşya meselesinin adı çapraz bulaşma. Ne demek bu? Çok basit. Mesela glutensiz ekmeğinizi kestiniz ama hangi kesme tahtasında? Daha önce normal ekmek kesilmiş bir tahtada. İşte o an o glutensiz ekmek sizin için artık lanetli bir eşyaya dönüştü. O kadar hassas bir konu.
Ama günün sonunda şunu anlamak lazım. Bu bir engel değil, bu farklı bir karakter build'ı. Yani farklı bir karakter yapısı sadece. Hatta bu durum sizi çok daha bilinçli bir insan yapıyor. Ne yediğinizi, ne içtiğinizi herkesten daha iyi biliyorsunuz. Ve çoğu zaman paketli gıdalardan, işlenmiş ürünlerden uzak durduğunuz için farkında bile olmadan çok daha sağlıklı beslenmeye başlıyorsunuz. Son olarak, eğer siz de yemeklerden sonra sık sık bir ağırlık çöküyor, kendinizi yorgun hissediyor, sanki internet bağlantınız yavaşlamış gibi bir lag yaşıyorsanız, belki de durup düşünmenin ve vücudunuzun size özel oyun mekaniklerini anlama zamanı gelmiştir. Ne dersiniz? Kendi vücudunuzun şifrelerini çözmek, inanın en sürükleyici oyundan bile daha tatmin edici olabilir.